Arkadaşlar mekana geldim. Kızıldamlar'dayım. 3-4 günlük bir kamp yapacağım. Belki daha fazla da olabilir. Bir hafta da olabilir. Tek başıma geldim. Tek başıma da kamp yapmak istiyorum. Dediğim gibi 3-4 gün buradayım ama içimi sızlatan inanılmaz bir görüntüyle karşı karşıyayım şu anda. 20 yıldan beri, belki 20 yıldan daha fazla Kızıldamlar'a ben gelir giderim. Ama ömrü hayatım boyunca ben Kızıldamlar'ı ilk kez bu şekilde görüyorum. Sular inanılmaz çekilmiş. Birazdan göstereceğim. Burası biliyorsunuz Mehmet abiyle kamp yaptığımız yer. Göleburgaz'dan Mehmet abim de gelmişti. Ve çoğu zaman ben de burada defalarca kamplar yaptım. Şu ağaçların dibine kadar su gelirdi. Hatta buradan geçemezdik. Şu arkadan dolaşırdık. Buradan böyle yürüyerek geçemezdik. Göl suları da buraya kadar yükseldiği için. Buralarda defalarca kamp yaptım biliyorsunuz. Gerçekten sezon başında böyle yemyeşil, sular yüksek, cennet gibi olurdu burası. Buralara kadar su çıkardı. Şimdi gölü göstereceğim. Siz de inanamayacaksınız. Mekanımız 10 numara. Bir ay sonra burada otlar biraz daha büyüyecek. Her tarafları papatyalar, gelincikler, çiçekler, böcekler. Harika bir yer haline gelecek. Gördün mü? Gördün mü atlayan bak? Vallahi tam şu ağacın orada. Duymadın mı? Karşıda. Şu karşıda ağaç var ya. Tam onun önünde, dibinde. He, daha dalga duruyor bak. Duymadın mı? Duymadım. Görmek zorunda. Merak ettim. Tekrar izleyeceğim. Aa, bir daha atladım valla. Vallahi şimdi gördüm bak. Şimdi sağdakinde atladı bak. Göl bitmiş. Adeta Kızıldamlar buhar olup uçmuş. Şu iç kısımlar komple suydu. Şu an orada göl yok. Komple buraya kadar çekilmiş. Göl adeta bitmiş ya. İnanılmaz iç sızlatan bir görüntü. Mehmetçin abinin karşıda kamp yaptığı yerde şurası. Biliyorsunuz buralarda da defalarca kamp yaptık. Şu an önündeki ağaçlar falan komple çıkmış. Hele şuradakiler komple karada artık. İnanılmaz görüntü ya, inanılmaz. Gerçekten ben ömrü hayatım boyunca Kızıldamları hiçbir şekilde görmemiştim. Gerçekten iç sızlatan bir durum ya. O çok sevdiğim Kızıldamlar şu an ne hale gelmiş. Gerçekten üzülerek izliyorum. Özellikle bu hafta buraya geldim. Bu manzarayı kayda almak için. İlerleyen yıllarda elimizin altında bulunsun. En azından zemin yapısını görmüş olduk. Normalde buralarda kamp yapardık. Oltalarımızda işte böyle en fazla 50 metrelere falan, şuralara falan düşürürdük. Vay be. Bir zamanlar olta attığımız yerde şu an yürüyorum. Burada güzel kumsal var. Çok güzel kumsal bir alan. Plaj gibi.
Aşağı yukarı da biz oltalarımızı buraya düşürüyorduk ya. Şu ağacın biraz önünden, şu ön kısımlardan, ağaçların ön kısımlarından atıyorduk. Oltalarımızı da aşağı yukarı buralara düşürüyorduk. Burada güzel bir sırt da var. Tabii şu sırttan, hani kameradan görünüyor mu bilmiyorum da, hafif şöyle bir eğilimli gidiyor. Şöyle bir banket sırt var. Balık buradan çıkıp buradaki yemleri demek ki alıyordu. Burası güzel nokta. Yaklaşık mesafesi de 30-35 metre. Yani sular yükseldiğinde öyle 30 metrelere falan çalışmak gerekiyormuş. Sonrası tabii yine toprak zemin ama biraz daha uç kısımlara gittiğinizde artık balçık bataklık başlıyor. Bak. Görüyor musunuz? Bidon uçmuş. İçi de dolu. Toprak yığın olmuş. Uçmuş böyle suda kalmış işte. Bakın hep böyle suyun altında neler neler var bakın. Şu boğazın içi çok güzel balık yapardı arkadaşlar. Orası şu an komple kara olmuş. Su kalmamış orada hiç. Şu köşedeki ağaç bile komple şu an karada. Suya mesafesi de uzak. Görmediğimiz ağaçlar şu an yukarıda. Şu ağaçlar mesela hep suyun altındaydı. Görünmüyordu. Şu ağaçta keza öyle. Orada hiçbir ağaç olduğunu bilmiyorduk. Şunları az çok biliyorduk. Dallar arada böyle yukarıya çıkar. Sular çekildiğinde ama tabii hiçbir zaman bu şekilde çekilmemişti. Aşırı çekilmiş. Mehmet abi Lüleburgaz'dan ilk geldiğinde biliyorsunuz bir çalışma yapmıştı, zemin taraması. Oltalarını da tam buradan atmıştı arkadaşlar. Ve bir mesafe ölçümü yaptık. Zemin taramasıyla birlikte 77,5 metrelere çalışmıştık. Dedi 80-85 biraz çamurlu gibi ama 77'den sonra biraz daha kumluk taşlık güzel bir zemin var Yasin dedi. O yüzden tam buradan sehpalarını kurdu ve buradan 77,5 metreye çalışmıştı ama şimdi hakikaten zemini görüyoruz. Komple böyle kumsal bir alan yani. Buralara çalışmıştık. Buradan da işte o çalışma sonucu 4 kiloluk bir sazan almıştı. Hadi inşallah. Güzel sündürüyor lan. İkisine birden bak. Sen kepçeyi kap Zülfikar abi. Vallahi mı? Hadi inşallah. Yine bakar mısın? Çok pis ya. Oo, görüyor musun balığı? Yasin görebiliyor musun? Görüyor musun balık? Fena değil yalnız ha. Gördüm. 2-2,5 arası. Güzel balık. Yasin'in aldığı balık kadar hissettiğim o. Var. Var var. O başka bir şey takıldı da geldi. Abi hala sakin ama. Balık delirmedi ya hayret. Büyük bu. Üçü var. 3'ü var. 3 kilosu var abi. Var. Güzel balık inşallah. Ya Allah bismillah. Ben de abi. Kaçıramayayım. Abi 3'ü var. 3 rahat abi ya. 3,5. 4. Maşallah. 4. Direkt 4 kilo. Şeye Ne 3'ü lan? 4 kilo lan. sarımsak abi 3 kilosu vardır değil mi arkadaşlar? 3'ten fazla abi. Vardır. Alt dudak değil mi? Alt dudak. Dur, Abi sen dur, çekme ortayı, eline de ortayı dikkat çekme. et. Ya abi şu Abi kelleye baksana maşallah. Bir karış. Maşallah su var. Abi Ne kadardan 63 santim. 63 santim Yasin. 63 santim. 4 kilo tam net. Ay maşallah. Tam net 4. Güzel. 63 santimde Efendim boy abi? var. 4 kilo 70 gram abi. 4 kilo 70 abi. 4 kilo Bir dedim. dakika Ben balığı elime çekiyorum. aldım abi. Kantarcıyım diyorum. Ben inanmıyorum siz. Şu ağacın önünde ne balıklar atlıyordu şuralarda.
Normalde su oralara kadar çıkardı biliyorsunuz. Şu an bakar mısınız? Burunta nerede kalmış? Çok kötü olmuş, çok. Burası biliyorsunuz mantarlı göl kamışıyla kaçırdığım bir balık vardı. Tam böyle balığı çekerken telefon gelmişti. Telefonla konuşurken de balığı kaçırmıştım. O balığı kaçırdığım yer burası. Şu ağacın önüne kadar su geliyordu. Alo. Dur balık geldi dur. Dur balık geldi dur. Allah dur bekle. Karıştırıyor tekinde. Karıştı bile. Maşallah iyi de balık ha. Öteki oltayla karıştı. Şimdi alalım şöyle. Allah. Hepten karıştı. Allah biz balık kaçırırız ya ayrısı. Beş dakika sonra arayayım mı seni? Şu an vallahi ortalık karıştı dur. Vay anasını arkadaş ya. Çok kötü karıştırdık ya. Eyvahlar olsun. Tabii balığı da kaçırdık olacağı. Ama şu an su ta nerede? Arabayı şurada şu tepenin arkasında bıraktım. Biraz gölü gezeyim, kayıt alayım diye buralara geldim. Birazdan ben de yavaş yavaş kamp alanımı kurarım. Malzemeleri indiririm. Oltalar artık en son. Vay be. Şu taşlara, kayalıklara kadar su çıkardı. Buralarda hep böyle olta atardım biliyorsunuz. Bayağı da derin gidiyormuş. Şuna bak. Yine böyle çuvalla, poşetle komple bırakmışlar orada. Yazıklar olsun. Sular yükseldiğinde hep onlar suların altında kalacak. Daha Temmuz'un son haftasındayız. Ama gerçekten işler acısı bir durum var. Bakalım daha Ağustos sıcaklarında, Eylül sıcaklarında nasıl olacak?
İnanılmaz sıcak ya. Saat 7'yi geçti. Hala sıcak. Evet arkadaşlar, oltalarımı attım, artık bekliyorum. Bakalım hareket olacak mı? Şu arka duvarı takayım bari ya. Bir canlı noktamız daha var. Eskişehir'de 10 şehir
kepçeyi de açayım ben. Madem Sazan'ın yatağını hazırladık. Kepçeyi de açalım, ne olur ne olmaz. Arkadaşlar saat 10'a geliyor. Oturmaya devam ediyorum. Oltalarım suda, beklemede bir vuruş alamadım. Daha atalı gerçi 1-1,5 saat oldu. Demleme yapmadım. Bir tanesi zaten küspeli. Küspe altırık takımı. Fosforlu pop-up. Attım bakalım. Bir zemin taraması da yapmadım ama yapılacak gibi de değil zaten. Kızıldamlar gerçekten şu an işler acısı bir halde. Yazın sonuna kadar nasıl olur hiç bilemiyorum ama bu hızla çekilirse kızıldamlar diye bir şey kalmaz. Yani küçücük bir su birikintisi kalır. Balıklar bir yere sıkışır. Su oksijensiz kalır. Toplu balık ölümleri olur. Gibi gibi yani böyle düşünmek istemediğimiz manzaralarla karşılaşabiliriz. Üzüldüm ya. Kızıldamları bu şekilde hiç görmeyi beklemiyordum. Bu dönemlerde cennet gibi olurdu burası ya. Her taraf böyle yemyeşil, kurbağa sesleri, kuş sesleri cıvıl cıvıl olurdu ama göl olmayınca demek ki hiçbir şey olmuyor. İlerleyen yıllarda nasıl olacak acaba? Sürekli böyle bir iklim değişikliği, aşırı sıcaklar. Umarım önümüzdeki sene kışın güzel bir kış geçiririz. Bol kar yağışlı, bol yağmurlu. Bu sene ne kar yağdı ne yağmur yağdı. Aşırı sıcaklar, geldiğimiz nokta bu. Umarım seneye daha iyi olur. Daha fazla yağış olur, daha fazla kar olur. Kış gibi kış yaşarız inşallah. Ve en son yaza merhaba derken inşallah şurayı yine böyle eski halinde görürüz. Birkaç günlüğüne geldim. Keyif alırsam belki bir hafta da kalabilirim. Tek başıma takılmak istediğim için, kafa dinlemek istediğim için herhangi bir paylaşım da yapmadım. Story atmadım, canlı yayın yapmıyorum, yapmayacağım da. Belki son akşam bir canlı yayın yaparım ama bir paylaşım ya da bir canlı yayın yaptığımda tabii gelen giden Allah razı olsun çok oluyor ama olmasın diye kafa dinleyeyim tek başıma şöyle güzel bir kamp yapayım diye herhangi bir paylaşım yapmadım. Arkadaşlar saat 12.30 oldu. Oturmaya devam ediyorum. Maalesef oltalarda bir hareketlilik yok. Bir vuruş alamadım. Ama suda bir hareketlilik var. Sürekli böyle bir balık şıpırtısı. Küçük balıklar atlıyor. Yani büyük balık atlamıyor ama böyle küçük balıklar oynuyor.
Sürekli böyle her yerde, gölün her yerinde böyle bir şıpırtı sesleri geliyor. Biraz daha oturacağım. Bir yarım saat, bir saat kadar daha oturmayı düşünüyorum. Ondan sonra artık ben de yatacağım. Oltalardan bir tanesinde gümüş var. Belki sabaha karşı o iş yapabilir. Diğerlerinde sahte yemler var, sahte pop-up'lar. Onlar belki iş yapmaz ama en azından o gümüşten umutluyum. Dediğim gibi biraz daha oturacağım. Ondan sonra artık ben de yatarım. Bugün artık bu şekilde bitirdik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Takipte kalın. İnşallah yarın daha güzel bir gün olur. İyi geceler. Sen varsın aklımda, düşünmem başka bir şey. Gel de bitsin bu hasret, ayrılık acı bir şey. Öyle zor ki yokluğu imkansız aşamam. Gözümde hasretin dinmez yağmur, kadere el açıp seni dilendi. Bitirdin bendeki bütün gururu, yüz kızartıp senden seni dilendi. Sarhoş olmak için içmek gerekmez. Dünyanın devrini Tiryakiyim ben.